Kadim Mezopotamya'nın gökyüzüne uzanan tapınaklarında tanrıların fısıltılarını duyan bilge kahinler vardı. Onlar yalnızca geleceği görmekte kalmıyor, tanrıların iradesini insanlara ileten aracılar olarak da kabul ediliyordu. Sümerler için kehanet, yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Savaşlardan hasat mevsimlerine, kralların kararlarından halkın kaderine kadar her şey tanrıların işaretlerine göre şekilleniyordu. Sümer kahinleri, tanrıların insanlara doğrudan konuşmadığını biliyorlardı. Onlar, tanrıların mesajlarını doğanın ve evrenin içinde gizlediğine inanıyordu. Ancak bu mesajları çözmek için özel yöntemler gerekiyordu. Sümerler'de en yaygın kehanet yöntemlerinden biri karaciğer okumaydı. Kahinler, karaciğerin şekline, rengine ve üzerindeki izlere bakarak geleceği yorumlardı. Tabletlerde bu konuyla alakalı şöyle yazılmıştır. Karaciğerin sol lobu genişse düşmanlar mağlup edilecektir. Eğer damarlar kırmızıysa bereketli bir yıl gelecektir. Ama eğer karaciğer soluksa krallık için kötü bir zaman yaklaşmıştır. Bir başka kehanet yöntemi ise su kehanetiydi. Kahinler tapınaklardaki kutsal havuzlara veya büyük kaselere su doldurur, suyun yüzeyine bırakılan taşların oluşturduğu dalgalanmaları izlerdi. Su, tanrıların aynasıydı ve onların mesajları burada şekil bulurdu. Yıldızlara bakarak kehanet de Sümerler'de oldukça yaygındı. Sümerler, gökyüzünün tanrıların yazıtı olduğuna inanıyorlardı. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleri geleceğin şifrelerini barındırıyordu. Özellikle güneş tanrısı Utu, kahinlere geleceği görme yeteneğini veren ilahi bir varlık olarak görülüyordu. Krallar, savaş öncesi Utu'ya danışır, yıldızların konumuna göre kararlarını şekillendirirdi. Sümer kahinleri yalnızca kehanet yapan kişiler değildi. Onlar, tanrılar ve insanlar arasında bir köprüydü. En büyük tapınaklarda Enlil, Enki ve Utu gibi tanrıların mesajlarını almak için kendilerini adayan rahipler bulunurdu. Kahinler yalnızca gelecek hakkında bilgi vermez, aynı zamanda halkın inancını şekillendirirdi. Sümer toplumunda bir kahin, bir kral kadar önemli bir figürdü. Krallar savaş kararı almadan önce tapınak kahinlerine danışır, onların işaretlerini takip ederdi. Eğer kehanet kötü bir sonuç gösteriyorsa planlar değiştirilebilirdi. Tabletlerde bu konuyla alakalı şöyle yazar. Rahipler tanrıların sesiyle konuşur, onların sözü yalnızca bugünü değil, yarını da aydınlatır. Bu kahinler zaman zaman kendilerine uzun oruçlara ve meditasyonlara adarlardı. Onlar rüyalarda tanrıların mesajlarını alabileceklerine inanırlardı. Rüyalar özellikle güneş tanrısı Utu tarafından insanlara iletilen ilahi bir mesaj olarak görülürdü. Sümer mitolojisinde en bilge tanrılardan biri Enki'ydi. O yalnızca suyun değil, aynı zamanda ilahi bilgeliğin de tanrısıydı. Kehanetlerin ve kutsal yazıtların koruyucusuydu. Kahinler kehanet yapmadan önce Enki'nin adını anar ve ondan yol göstermesini isterdi. Enki, insanlığa yazıyı ve bilgiyi öğretmiş, onlara tanrıların mesajlarını nasıl okuyacaklarını göstermişti. Ancak kehanetin gerçek efendisi Utu'ydu. O, adaletin ve geleceği görmenin tanrısıydı. Güneşin her sabah doğuşu, onun bilgelik ışığını dünyaya getirdiğine inanılırdı. Onun gözü her şeyi görürdü. Yalanları ortaya çıkarır, doğruyu gösterirdi. Krallar ve kahinler, Utu'ya dualar ederek gelecek hakkında yönlendirme beklerdi. Tabletlerde Utu hakkında şöyle yazar. Utu'nun gözleri gökyüzünün derinliklerine uzanır. O, olmuşu ve olacak olanı bilir. Onun ışığı gölgelerin ardındaki gerçeği aydınlatır. Sümerler'de kehanet yalnızca kralların ve kahinlerin ilgilendiği bir konu değildi. Halk da günlük yaşamında kehanete başvururdu. Örneğin bir çiftçi ekim yapmadan önce kahinlere danışır, yağmurların zamanlamasını öğrenmeye çalışırdı. Bir tüccar ticaret yolculuğuna çıkmadan önce su kehaneti yaptırır, güvenli bir yolculuk olup olmayacağını öğrenmeye çalışırdı.
Kehanetlerin yanlış yorumlanması ise büyük felaketlere yol açabilirdi. Tarih boyunca yanlış okunan kehanetler nedeniyle savaşların kaybedildiği, şehirlerin düşman saldırılarına karşı savunmasız bırakıldığı anlatılır. Ancak kahinler tanrıların mesajlarını en doğru şekilde yorumlamak için büyük çaba harcardı. Tabletlerde şöyle yazar: kehanetler doğru okunduğunda bir ışık gibidir. Yanlış anlaşıldığında ise bir fırtına gibi yıkıcı olabilir. Sümer mitolojisinde kehanet ve bilgelik yalnızca geleceği görmek için değil, aynı zamanda doğru kararlar almak için bir rehberdi. Tanrılar insanlara işaretler göndermiş, kahinler bu işaretleri çözerek toplumu yönlendirmişti. Sümer mitolojisi, kehanetin ve bilgelik arayışının insanlık tarihi boyunca nasıl şekillendiğini gözler önüne serer. Tanrıların mesajları yalnızca geçmişin değil, bugünün de bir parçasıdır. Belki de Sümer kahinlerinin gökyüzüne bakarak sorduğu sorular, bugün bizim de yanıtlarını aradığımız soruların aynısıdır. Sümerler, tanrılarla iletişim kurmak ve geleceği görmek için kehanet sanatını geliştiren ilk uygarlıklardan biriydi. Ancak onların arayışı yalnızca geleceği görmek değildi. Aynı zamanda yaşamın doğasını anlamak ve doğru yolu bulmaktı. Sümer kahinleri yalnızca tanrıların mesajlarını okuyarak geleceği değil, insanların kaderini de şekillendirirdi. Bilgelik, Sümer toplumunun temel taşlarından biriydi. Enki'nin bilgeliği, Utu'nun adaleti ve kahinlerin rehberliği Mezopotamya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağladı. Krallar, halk ve tüccarlar her adımda tanrıların işaretlerini aradı. Çünkü onlar evrenin düzeninin ancak bu bilgeliğin korunmasıyla devam edeceğine inanıyordu. Zaman geçti. Sümer şehirleri kumlara gömüldü. Ancak onların bilgeliği kaybolmadı. Kehanet geleneği Babil'e, Asur'a, Perslere ve hatta günümüze kadar uzandı. Gözlerini göğe dikerek cevap arayan Sümer kahinleri belki de binlerce yıl sonra bizim de hala sorduğumuz soruların aynısını sormuşlardı. Kader gerçekten değiştirilebilir mi? Yoksa her şey tanrıların yazdığı gibi mi yaşanır? Belki de cevap Sümerlerin mirasında saklıdır.